Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok lezzetli kısır tarifi hazırladım. Bu tarifi isterseniz çay saatlerinizde, isterseniz günlerinizde gönül rahatlığıyla yapıp deneyebilirsiniz. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden tam ölçülü, tam kıvamında kısırın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Kısır tarifimde 3 su bardağı köftelik bulguru kullanıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Derince bir kasenin içerisine koymuş olduğum bulgurların üzerine 3 su bardağı kaynar suyu ekliyorum. Burada önemli olan püf noktası suyunuzun kaynar olması. Suları koyduktan sonra spatula yardımıyla şöyle bir karıştırıyorum. Bulgurların üzerini serafireçle kapatarak iyice çekmesini sağlıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. 1 saatin sonunda bulgurlarımız suyunu tamamen çekti. Spatula yardımıyla şöyle bir karıştırıyorum. Kısırımızın diğer malzemelerini koyacağımız genişçe kabımızı koyuyoruz. Suyunu çekmiş olan köftelik bulgurlarımızı içerisine boşaltıyoruz. Burada topaklanmış olan bulgurları ayıracağız. Bunun için avucumuzun ortasına bulguru alıyoruz, hafif hareketlerle bulguru açıyoruz. Böylelikle tane tane bulgur elde etmiş oluyoruz. Kısırın içerisine 1 tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Benim kullanmış olduğum salça tuzlu olduğu için bu oranı az tuttum. Sizler tuzu biraz daha artırabilirsiniz. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, 2 tatlı kaşığı acı pul biber koyuyorum. Kullanmış olduğum pul biber acı, sizler isterseniz tatlı biber de koyabilirsiniz. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı acı biber salçasını koyuyorum. Beş yemek kaşığı kadar nar ekşisini ekliyorum. Bir adet limonun suyunu sıktım. Süzgeçten geçirerek limonun suyunu da koyuyorum. Ben 1 adet limon kullandım. Sizler kendiniz damak zevkinize göre ekşiliğini artırabilirsiniz. 1 su bardağı zeytinyağını ekliyorum. Zeytinyağını koymuş olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Daha sonra elimle bütün malzemeleri güzelce birbirine geçinceye kadar karıştırıyorum. Bu aşamada çok fazla yoğurursanız kısırınız o kadar lezzetli ve güzel olur. Ben 10 dakika boyunca yoğurma işlemini gerçekleştiriyorum. O zaman bütün malzemeler birbirine geçiyor ve daha lezzetli, daha güzel oluyor. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bulgurlarımızı yeterince yoğurduk ve çok güzel kıvam aldı. Bu tarifimde yeşillik olarak 1 demet taze soğan, çeyrek demet taze nane,
çeyrek demet dereotu, 2 adet sivri biber, 5 dal taze sarımsak, 4 adet salatalık, 1 demet maydanozu, bütün malzemeleri küçük küçük doğradım. Hepsini bulgurumuzun içerisine koyuyoruz. 2 adet domatesi küçük küçük doğrayıp süzgecin üzerine koydum. Böylelikle fazla suyunu süzdürmüş olduk. Domatesleri de kısırımızın içerisine koyuyoruz. Bütün malzemeleri fazla elimizle ovuşturmadan havalandırarak karıştırıyoruz. Bu aşamada çok fazla yeşillikleri sıkarak öldürmeyin. Yavaş hareketlerle havalandırarak karıştırın. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Kısırımız hazır, servis için hazırlıyoruz. Genişçe bir kasenin içerisine kısırı koyuyorum. Kaşığın arka tarafıyla da sıkıştırıyorum. Kasenin içerisine bastırarak koymuş olduğum kısırı servis tabağının üzerine koyuyorum. Ters çeviriyorum. Kaseyi servis tabağının içerisinden alıyorum. Böylelikle kısırımıza güzel bir şekil vermiş olduk. Garnitür olarak istediğinizi kullanabilirsiniz. Marul, turşu, turp istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Kısırımız artık servis için hazır. Tabii ki yanına olmazsa olmazı turşumuzu da koyuyoruz. Bu kısırımız tam kıvamında. Üstelik yapımı da görmüş olduğunuz gibi oldukça kolay. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu leziz kısırın son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.